Merhabalar Sakas izleyicileri. Bugünkü videomuzda Thor Love and Thunder yani Thor Aşk ve Gök Gürültüsü'nü kısaca inceleyeceğiz. Öncelikle Thor'un dördüncü filmi Thor 4 olarak bahsedelim bu filmden. Thor'un dördüncü filmi diğer filmlere nazaran Thor'un kendi serisiyle karşılaştırdığımızda çok da iyi bir yer tutmuyor açıkçası. Şunu söylemek gerekir ki hikaye Endgame'den sonra geçiyor. Çok bir amacı kalmamış. Thor'un kendine bir amaç aradığını görüyoruz. Zaten filmin en zayıf noktalarından bir tanesi hikayenin çok zayıf olması ki IMDb sayfasına girerseniz filmle alakalı şöyle diyor. Thor, Korg, Valkyrie ve Jane Foster'ın yardımını alarak Gore the God Butcher yani tanrıları öldürmeye ant içmiş bir karakterle savaşıyor. Filmin hikayesi sadece bundan ibaret. Dolayısıyla filmin hikayesi çok zayıf. En büyük sorun da burada ortaya çıkıyor zaten. Bunun dışında filmin yönetmeni Taika Waititi bir önceki film Thor Ragnarok'u da yönetmişti. Thor Ragnarok filmi açıkçası olumlu eleştiriler alan bir filmdi. Ben de hani beğenen taraftayım Thor Ragnarok'u. Fakat bu filmle alakalı çok fazla pozitif konuşacağım bir şey yok. Sadece Christian Bale'in Gore karakteri iyi oynamış olmasına tam bir kötü karakter ortaya çıkaramamış. Böyle Marvel kötü karakterleri arasında bile zaten elle tutulur birkaç tane karakter olmasına rağmen çok üst sıraları zorlayabilecek bir kötü kahraman performansı ortaya çıkarmamış. Burada karakterin ne kadar kötü yazıldığının da çok da ciddiye alınacak bir karakter olmaması da etkili bence. Ek olarak Bale'in performansı filmi kurtaramadı demiştik. Bunun dışında belki bazı komik sahneler insanları eğlendirebilir ama Thor Ragnarok'la karşılaştırdığımızda bu sahneler bir hayli az kalıyor ve Thor Ragnarok'ta olmayan ve bu filmde yerleştirilmeye çalışılan biraz daha yer ciddiyet katmaya çalışmışlar hikayede. Fakat bu da çok iyi sonuç vermemiş bence. Mesela Jane Foster'ın storyline'ı hiç mantıklı gelmiyor izlediğiniz zaman. Daha önceki Ragnarok'ta neden yok, burada neden var diye sorduğumuz zaman ortada bir problem olduğunu görüyorsunuz. Zorlama olarak, nostalji hissi olarak yerleştirilmiş gibi gözüküyor bu filmde. Jane Foster'dan sonra mesela Korg karakteri Ragnarok'ta çok komik bir karakter olmasına rağmen bu filmde yine hikayeye çok bir şey eklemiyor. Ek olarak Endgame'de gördüğümüz Guardians of Galaxy ekibi ve Thor'un kısa sahneleri olmasına rağmen bu filmde aynı kimyayı koruyamadığını düşünüyorum. Mesela Raccoon'la birlikte Thor Infinity War ve Endgame filmlerinde çok iyi bir duo olmuştu. Fakat burada bakıyoruz Guardians of the Galaxy ekibinin çok az bir süresi olmasına rağmen çok bir şey ortaya koyamamışlar. Yani o kimya sürmemiş. Bilmiyorum artık yönetimden mi, karakterlerin çok kötü yazılmış olmasından mı. Burada bahsetmemiz gereken noktalardan bir tanesi de yani Chris Hemsworth gerçekten artık Thor'a oturmuş bir oyuncu. Bunu tartışacak halimiz yok. Zaten bu filmde Thor karakterinin üzerine kattığı tek şey fiziğini mükemmelleştirmiş olması. Bunun dışında çok bir şey katmamış. Yani zaten amacı olmayan bir karakter gibi bir amacı olmayan bir karakter ve karşısında bir engel çıkıyor. Bunu çözmeye çalışıyor. Çok basit bir storyline. Beğenmediğim noktalara gelince demiştik ki Jane'in seriye geri dönmesi çok bir şey katmamış. Bunun dışında Bale çok fazla Bale iyi bir performans göstermesine rağmen tam böyle Thor'a karşı gelebilecek çok güçlü bir kötü karakter ortaya sunmamış. Yani Marvel karakterleri kötüleri arasında bile ilk 5'e belki de giremeyecek bir karakter olmuş. Gore o yüzden bu konuda da başarısız bir performans ortaya koyuyor. Bunun dışında söyleyebileceğimiz Thor Love and Thunder, Thor Ragnarok kadar bile eğlenceli değil. Yer yer filme konulan ciddi sahneler de çok başarılı olmamış. Yani dengeyi tutturamamış hem komedi tarafında hem ciddiyet tarafında. Burada da başarısız olduğunu söyleyebilirim. Yer yer birkaç saniye gülüp eğlenebilirsiniz ama filmin sonuna baktığınızda hemen unutacağınız
bir film. Yani bir izledikten sonra bir gün sonra, 2 gün sonra hatırlamayacağınız, aklınızda pek bir sahnenin kalmadığı bir film. Bir de şeyden bahsedelim. Post credit, yani film bittikten sonra gelecek filmleri tease eden kısa sahneler. 2 sahne vardı. Tabii ki spoiler vermeyeceğiz. Bu 2 sahnede de açıkçası beni çok heyecanlandıran bir şey olmadı. Hani Thor karakterini bir daha izlemek için, en azından solo filmini izlemek için bir sebep görmüyorum. Thor Love and Thunder benim için kötü bir filmdir. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.